Türkiye'deki o durumlarda durulacak gibi değildi bizler için. İngiltere'ye gelmiş olduk ailece. 2006'ya kadar yurt dışı eğitim danışmanlığı yaptım. Kargo deliverisi yapan bir firmanın taşeronunu yapıyoruz. İlk günlerimiz bu Habeşistan'ın hicreti gibiydi. 10 günde ev kirasını çıkarmış olduk. O yaz sıcağında onun çalıştığını görünce orası mı burası mı diye soracak olursanız her şeyi gören Allah var. Herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda İngiltere, Leicester'da iş adamı Kadir Demirrenk'le beraberiz. Kadir Bey merhaba. Merhabalar. Kaç yıldır buradayız Kadir Bey? 7 yılı doldurdum. Ne iş yapıyorsunuz tam olarak? Burada ülke bazında yüksek volümle parsel deliverisi yapan, kargo deliverisi yapan bir firmanın çeşitli şehirlerde taşeronunu yapıyoruz. İşinizle alakalı daha konuşacağız ama öncelikle sizi bir tanımak istiyoruz. Kadir Demirrenk kimdir? 1968 Manisa doğumluyum. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. 1978 yılında ilkokulu bitirdim. İzmir'de ortaokulu okumaya geldim. İzmir'de yatılı okudum. Ardından İstanbul'da liseyi yine yatılı okumaya gittim. Liseyi bitirdikten sonra tekrar İzmir'e Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliğine geldim. Üniversite bitirdikten sonra da 1993-94 eğitim öğretim yılında Dağıstan'a gittim. Dağıstan'da 4 yıl kadar öğretmenlik yaptım. 97-2000 arasında da Azerbaycan'da çalıştım. Oradan Türkiye'ye geldiniz. İstanbul macerası başlamış oldu. İstanbul'a geldikten sonra 2006'ya kadar yurt dışı eğitim danışmanlığı yaptım ağırlıklı olarak. Yurt dışına öğrenci gönderiyordum. Daha sonrasında yurt dışından Türkiye'ye turist getirmeye başladım. 2016 sonuna kadar bu şekilde çalıştık. Ardından da İngiltere'ye gelmiş olduk ailece. İngiltere'ye gelme süreciniz nasıl oldu? Tabii Türkiye'deki o durumlarda durulacak gibi değildi bizler için. Ayrıca büyük oğlumla kızımı İngiltere'ye göndermiştik. Dil kursu için kızımızı gönderdik. Oğlumu da buraya gelmeden 2 yıl öncesinde staj için buraya göndermiştik. Buraları biliyorlardı. Buraya gelmeyi arzu ediyorlardı. Daha sonra 2016'daki olaylardan sonra da hep beraber gidelim dedik. Önce çocuklar geldi buraya. Ardından da bir şekilde biz geldik. Peki buraya geldiniz. Tarih tam olarak? 2017-15 Şubat. 2017'de geldiniz. Nasıl başladı bu tutunma hikayeniz? Önce tabii oturum bekledik. Biraz uzun sürdü. 1,5 yıl sürdü. O zaman zarfında ben de hazırlığımı yapıyordum. Burada turizm işini nasıl devam ettiririm diye. Buradaki acentalarla tanıştım ve buradan onlarla beraber Türkiye'ye gruplar göndermeye başladık. Fakat ardından Covid başladı ve bizim de o işlerimiz o zaman sekteye uğradı. Daha sonra 2021 yazı bu kurye işi, delivery işi vardı. Buradan bir arkadaştan görmüştüm. Ben de gittim, denedim. Ondan sonra kendi bildiğim, tanıdığım arkadaşlara bahsettim. Onlarla yavaş yavaş başladık. 1 ay kadar ferdi olarak devam etti. Daha sonra firma bize düşük ücretler verdiğini gördük. Dedik yani bu iş nasıl oluyor böyle? Dediler ki eğer acenta olursanız bize her gün en az belli sayıda şoför tedarik ederseniz o zaman size daha yüksek ücretler veririz. Ben de o anda hiç oradan çıkmadan zaten şirketim vardı, turizm şirketi vardı. Onun üzerinden onlarla bir kontrat yaptım. Hemen ertesi gün ben bir iki arkadaş bu şekilde işe başladık. Bu sefer şirket adına acent olarak başladık. Herkes birbirine tavsiye etmeye başladı. 2021 yılında sene sonuna doğru sayımız bir 20'yi buldu. Bizim bulunduğumuz Leicester şehrinin dışına çıkmaya başladık. Ardından farklı bölgelere gitmeye başladık. Her bölgede işte belli sayıda depolar var. İkinci yılımızda yani 2022'de 15-20 depoyla çalışmaya başladık. 23 senesine geldiğimizde 30-35 depoyla çalışmaya başladık. Çalışan arkadaşların sayısı 65'i buldu. Biraz daha genişledik. Şu anda yaklaşık 55 depoyla çalışıyoruz. Büyük İngiliz firmalarının bunlara örnek olarak işte Next, Nike, JDS, Asos, Temu, Shein, bunun gibi böyle çok yaygın olan firmaların ürünlerini taşıyoruz. Tabii bunlar bizimle alakalı değil. Bu ana firmanın onlarla yaptığı anlaşmayla alakalı. Sizinle beraber çalışan arkadaşlar daha çok sizin gibi böyle göç etmek zorunda kalan insanlar mı? Çoğunlukla. Onlar için de bir anlamda istihdam olmuş oldu. Biraz da kendilerini buluyorlar, kafa dinliyorlar. Yorucu değil, sürekli bir de hareket halinde, spor da yapmış oluyor bir şekilde. Sağlıklı da bir iş yani bu. İstediği zaman da ara verip devam edebiliyor. Yani onun başında o anda bir patronu yok. Biraz daha serbest dolaşabiliyor, daha serbest iş yapmış oluyor. Kendi işin kendi patronu oluyor. Bu işi yaparken sabah gidiyor depoya. Araçlarına parselleri alıyorlar, parsel diyoruz kargoya.
Onları araçlarına yerleştiriyorlar. İsterse saat 12'de başlıyor, isterse 1'de başlıyor, isterse saat 9'da başlayabiliyor. Ama uzak şehirlere gittikleri zaman saat 10-10.30'a kadar oralarda olmak zorundalar. Günde ortalama 80 ile 140 arası dağıtıyorlar. Ülkenin çeşitli yerlerinde Leeds, Sheffield, oradan aşağı Reading, Swindon taraflarına, Oxford, Leicester, Birmingham, Nottingham, Derby. Arkadaşlar telefonlarında yüklü olan programla, navigasyonla müşterilere gidiyorlar. Teslimatını yapıyorlar. Ürünlerimiz bazen böyle bu paket şeklinde geliyor. Bazen böyle kağıt paketler oluyor. Özellikle pazar günleri bu yemek kutularını taşıyoruz. Bazen böyle spor malzemesi, ayakkabı var bunda. Takım elbise. Bu araçta 150 tane parsel var. Bu arkadaş bu 150 taneyi yaklaşık 4 saatte bitiriyor. Akşam saat 9'a kadar bitirmek zorunda. Bir arkadaş işe başlamak istediği zaman çalışabilmesi için ehliyetli olması lazım. Geçerli bir ehliyette sahip olması lazım. Peki çalışma izni olması lazım. Aracının normal kendi şahsi personal sigortası olması lazım. Önce ben o arkadaşla beraber nasıl arabaya yükleniyor, sisteme nasıl giriyorlar, beraber onunla böyle birkaç saat dağıtım yapıyoruz. O arkadaşlar da öğreniyorlar. Ondan sonra ertesi günde nerede ihtiyaç varsa oraya gidebiliyor. Bu insanlar hep sizin ajantanızda mı çalışıyor yoksa ajantanızla irtibatlı bir şekilde misinde çalışıyorlar? 10 tane kadar sabit çalışan arkadaşımız var. Diğer arkadaşlar da haftada bazen 2 gün, bazen 4 gün, 5 gün onlar da kendileri bize dışarıdan hizmet vermiş oluyor. Onlardan hizmet satın almış oluyoruz. Türkiye'de gitti deliver yapıyor dendiği vakit biraz sanki böyle iş bulamamış da bir yerlere tutunmaya çalışıyor gibi algılanıyor. Burada bir deliver yapan birisi ne kazanıyor? İlk başladığı zaman 70-80 pound'dan başlar. Günlük 150-200-250 pound'a kadar kazanabiliyorlar. Yeni başlayan arkadaş bizim gibi bir acenteyle çalışırken normal kendi başına çalışanlara göre en az 1,5 kat, yerine göre 2 kat daha fazla alıyor. Çünkü biz tedarikçi olduğumuz için acil durumlarda bizden hizmet aldığı için firma o yüzden bize daha fazla ücret ödüyor. Özellikle Temmuz, Ağustos aylarında ve Aralık ayındaki Christmas zamanında haftalık birçok arkadaş 1250-1500 pound arası para kazanıyor haftalık. 1,50 civarı burada benzin. Haftada arkadaş her gün çalışıyorsa 100 pound'un üzerinde yani 120 pound civarında yakıta masrafı gider. 100-120 pound yakıta gitmesi çok fazla etkilemiyor ve bunlar da çok rahat geçinebiliyorlar. Alım gücü yüksek. Etin kilosu 14-15 pound öyle düşünün. Yumurta 2,5 pound. Sebzeler ucuz. Yani burada onlar etkilemiyor. En büyük gider burada kira. Ev kirası işte 1000 ila 1250 pound arası değişiyor. Bir arkadaş eğer tek başına çalışıyorsa 10 günde ev kirasını çıkarmış oluyor. Şu anda çalışan arkadaşların bir kısmı zaten ev almaya başladılar. Mortgage'e başvuru yapıp ev alıp şu anda kendi evinde oturan arkadaşlar var. Yani şu anda arkadaşlar bu işi bayağı sevdiler. Hem kazancı hem de burada çoluk çocuğu iyi yerlerde okuyorlar. Türkiye'de olsalar bu imkanlarda çocuklarını okutamayacaklar. Bir o var, bir de kazançları burada sabit artık. Evlerini de alıyorlar. Daha başka ne isteyeyim ki diyorlar. Türkiye'de olsaydım bunlara sahip olamayacaktım diyorlar. Ve geri gitmek istemez diyorlar. Bana tekrar eski işimi verseler, üst makamı verseler ben artık gitmek istemem. Yani şu anda kapılar da açılsa veya şu anda gitme imkanımız da olsa gitmeyiz diyorlar. Bu delivery işini biz biraz hafif almışız. Daha doğrusu ben biraz hafif almışım. Evet. Ya bu gerçekten ciddi anlamda bir ekmek kapısıymış. Evet. İnsanların güzel bir ifadede bulundunuz. Hür olarak yaptıkları bir iş. Evet. Mesaisi uygun, belli bir yaştan yukarısı için özellikle. Kazancı da anladığımız kadarıyla tatmin edici. Buraların imkanları ölçüsünde. Evet. Yani buraya gelen bu kadar reklam yaptım. Yani insanları delivery'e yönlendiriyorum diye düşünülmesin. Burada Evet. Kadir Bey'den de herhangi bir şekilde bir reklam parası falan da almadım yani. Yani şöyle arkadaşlar gelmeden önce yaptıkları işleri burada yapamadığı için bu işten daha iyi iş bazıları için söz konusu olmuyor. Onun dışında online satışlara yöneliyorlar. Hem akşamları bu işle uğraşıp gündüzleri de bizim işle uğraşarak bu şekilde çalışan arkadaşlarımız oluyor. Onlar tabii çift kazanmış oluyorlar. Bunları tavsiye edebilirim. Yani online satışları tavsiye edebilirim. Ayrıca şu var. Bu işi ailece yapan bayanlar var. Şu anda 5 tane bayan arkadaş çalışıyor bizimle beraber. Belli bir yaşın üzerinde olan çocuklar, 16'yı doldurmuş, 18 yaşlarında o civarda olan çocuklar da beraber yapan bayanlar var. Hatta zihinsel özgürlüğü çocuğu olan bir arkadaşımız var. O da yapıyor. Annesiyle beraber yapıyor.
ve şu anda haftada 3 gün aynı yere gidiyorlar. Şu anda gittikleri yerleri artık ezberlediler. Engelli dediğimiz bu çocuğumuz şu anda İngilizcesi de var onun biraz. Oradaki müşterilerle artık ahbap oldular, onlarla sohbet ediyorlar ve şu anda iş yaparken gerçekten gayet başarılı yapıyor. Annesiyle beraber çıktığı zaman annesi araca bunları koyarken ona yardımcı oluyor. Dağıtımda annesiyle beraber arabadan iniyor, annesini tek bırakmıyor, kapıya kadar götürüyor beraber. Annesinin yanında oluyor. Onu ben alışverişte görüyorum bazen markette. Çalışarak kazanmış olduğu parayı harcamanın mutluluğunu görmelisiniz. Böyle mental özürlü olan yetişkin birisi bu şekilde annesine yardımcı olarak bu işi yapabilecek duruma gelmişse ve bundan da çok mutlu oluyorsa, kendisini toplum içerisinde tutabiliyorsa, diğer arkadaşların da şu anda işi olmayan, iş arayan arkadaşların da bu şekilde kendilerini buna benzer işlere vererek bir şekilde toplum içerisine girmeleri lazım. Başkaları da yapıyor bu şekilde. Çocuklarını getiriyor, özürlü çocuğu var. Yabancı bunlar, İngiliz, British. 3 yaşında, 5 yaşında çocuğun hafta sonu okulu olmadığı için anaokulu, çocuğunu bu şekilde getiren kadınlar var bizim dışımızda. İngiliz vatandaşlarının da bu işi yaptığını söylediniz. Mesela o insanlar geçim sıkıntısı yaşadıkları vakit burada sosyal yardımlara başvuruyorlar mı? İngilizlerde yardım alan ben etrafımda çok görmüyorum. Çalışıyorlar. İngilizlerde öyle bir anlayış yok. Burada öyle yardım almak bunlarda bir zulm anlaşılıyor. Hatta medyaya çıkan haber vardı geçen senelerde. Bir bayan eşi devletten yardım alıyor, benefit alıyor diye eşinden ayrıldığını okuduk. Eşim gördü ilk geldiğimiz yıllarda dışarıda adam iş yapıyor hem de taş döşüyorlar. Bu adam gidip yardım alabilirdi. Ama adam yardım almıyor. Bu adam çalışıyor güneş altında, sıcakta çalışıyor, ter döküyor ve aldığı maaştan vergi ödüyor. O yaz sıcağında onun çalıştığını görünce hanım bu insanların alın teriyle kazanıp da ödedikleri vergilerden ben asla yardım almamalıyım. Madem biz inanıyoruz, ahirette inanıyoruz, onların hesabını veremeyiz dedi ve hiçbir zaman yardıma başvuru yapmadı. Ben bu ülkede mutlaka çalışacağım, entegre olacağım, asimile değil, entegre olacağım. Kendi değerlerimi de orada iyi temsil edeceğim, kendimi de sevdireceğim ve bizim gibi yabancılar hakkında yanlış düşünceleri yok etmeye çalışacağım diye söz verdi ve 4 yıldır sosyal hizmetlerde çalışıyor. Bu Covid süresinde birçok kişi gibi yardım başvurusu yaptım. 2-3 ay bir yardım aldım. Daha sonra işlerim düzelince, işlerim açılınca Job Center'a gittim. Onlara dedim ki ben artık yardım istemiyorum, lütfen bunu iptal edelim ve şimdiye kadar aldığım yardımları da eğer imkanı varsa taksitle iade etmek istiyorum dedim. Yabancı birisi yardım almak için başvuru yaptığı halde sen de yabancısın, sen aldığın parayı, yardımı geri iade etmek istiyorsun. Bu nasıl olur diyor, bu senin hakkındı falan diyor. Ona çok şaşırdılar. İnsanlar bu yardım meselesini biraz suistimal ediyorlar gibi. Suistimal edenler oldu. Özellikle bu Covid zamanında devlet karşılıksız yardımlar yaptı. Anında hesabına 48-50 bin pound anında kredi geldi. Fakat bunu kötü kullanan insan çok oldu, yabancılar özellikle. Bunlar bir kısmı aldı, buradan gitti, geri dönmedi. Hanım da o çalıştığı yerde, orada çalışan yaşlı bayan İngilizler var. Bunlar da mental problemli olan hastalara hizmet veriyorlar. 55'ini 60'ını geçmiş İngiliz bayanlar var. Onlar da çalışıyorlar ve onlar diyorlar ki buraya birçok göçmen geliyor bizim ülkemize. Tamam, ona sözümüz yok. Fakat gelip buraya çocuk yapıyorlar. Bol bol çocuk yardım alıyorlar. Çalışmıyorlar, işsizlik yardım alıyorlar. Bizim sırtımızdan geçiniyorlar. Bunu kendileri söylüyorlar. Geçmişinizde turizmcilik yaptınız. Tabii ülkeleri tanıma gibi bir özelliğiniz de var. İngiltere'de size farklı gelen ne oldu? Bir coğrafyası, iklimi bizim kendi ülkemizden farklı. Yağışlı oluyor kışın. Fakat buradaki yağış çok uzun sürmüyor. Doğa çok güzel. Her taraf yemyeşil. Burada her yer çok düzenli. Şöyle şehirden bir 2 adım atıyor, dışarıya atıyor. Her tarafta koyunlar, inekler her tarafta otluyorlar. Burada sosyal hayat, kurallar manzumesi adeta. Kurallar burada bizdeki Müslümanlardaki farz gibi. Müslümanlar her farza uymuyor ama bunlar kurallara çok iyi uyuyorlar. Trafikte kural var. Her yolun burada bir hız sınırı vardır. Her yolun farklıdır. Her yolda bunu yazar. Ve kural gibi yerine geçmiş selamlaşma var. Bir markete gittiğiniz zaman direkt nasılsın diye selam veriliyor. Herkes birbirine güler yüzle selam veriyor. Genel olarak bu şekilde. Sosyal hayat olarak dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş insanlar var. Her şeyde özgürdür.
niye o dili konuşuyorsun, niye bizim dilimizi konuşmuyorsun diye asla kimse böyle bir şey diyemez. Niye örtünüyorsun, sen niye şöyle açılıyorsun, sen niye böyle giyiniyorsun, sen niye şöyle bakıyorsun diye kimse birbirine yan gözle bakmaz. Çocuğumuz lisede okuyor. Yani öğretmenini görseniz bu öğretmen mi yoksa namaz kılan imam mı diye sorgularsınız. Başında takkesi, uzun sakalı, üzerinde entari uzun. Bu şekilde derse giriyor. Bu bir matematik hocası hem de. Anaokulundan itibaren kız çocukları başlarında örtülerle, erkek çocukları da üzerinde entari ve başlarında takkelerle derslere gidip gelebiliyor. Bu sadece Müslümanlar için geçerli değil. Bütün dinler için geçerli. Bazı okullarda, liselerde din dersleri mecbur. Hangi din mensubu neye hassasiyeti var onu öğrensinler diye. Burada insanlar çok daha rahatlar. Birbirlerine karşı çok tahammüllüler. Özellikle İngilizler yabancılara karşı çok tahammüllü. Irkçılık diye bir şey yok burada. Ayrımcılık kokan bir bakış dahi burada suçtur. Belli idealleri olan bir insandınız Türkiye'de. Buraya geldiğiniz vakit o ideallerinizin peşinden koşma fırsatınız oluyor mu? Buradaki arkadaşlarımızla sık sık düzenli olarak bir araya geliyoruz. Birbirimizin derdiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızla alakalı. Onlar neler yapabiliriz? Burada kendi kültürümüzü, kendi anlayışımızı devam ettirmeleri adına, inançlarımızı burada devam ettirebilmeleri adına onlarla alakalı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda burada kültür merkezi de var, öyle bir yerimiz de var. Belli yaşta çocuklar gidiyorlar. Hafta sonu okullarımız var. Oralar çalışan gönüllü arkadaşlarımız var bay bayan. Belli yaşın üzerindeki öğrencilerle de ayrıca kültür merkezinde ve çeşitli yerlerde yaşlarına uygun programlar yapılıyor. Tabii bunlar burada. Bunlar hep tatlı güzel şeyler fakat bizim en çok düşündüğümüz şey tabii ki geldiğimiz yerdeki bizim oradaki dostlarımız. Onlara da elimizden geldiği kadar nasıl yardımcı olabiliriz, neler yapabiliriz bizim en büyük derdimiz o. İnşallah onlar için de daha güzel günler gelecek. Zamanla birçok şey onlar için düzelecek. Onun için dua ediyoruz, onun için de çalışıyoruz. İstanbul'da yaşamışsınız. Özlediğiniz zamanlar oluyor mu? İnsan bazen geçmişte beraber teşriki mesai yaptı arkadaşlarıyla görüştüğü zaman tabii eski günleri yad ederken tabii mekanları da yad etmiş oluyoruz. Boğaz'da, Boğaz kenarında bulunmak, oranın havasını almak, bir Sultanahmet'e çıkmak, bir Eyüp Sultan'a gitmek. Yani o günleri tabii insan arıyor ama orası mı burası mı diye soracak olursanız yani %100 burası. Dönmek istemezsiniz. Hayır yok asla. Burada en çok zorlandığınız şey ne oldu? İlk hicret Habeşistan'a yapıldığı zaman ilk başlarda çok zorlanma oldu. Kayıplar dahi oldu. Bizim de buraya geldiğimiz ilk zamanlarda biraz onlara benzetiyorum. Kendi başına kalıp kendi kendine tehlikeye atan insanlar oldu. Yani duyduk. Çoluk çocuğu dışarıya fazla çıkmadı. Kendi başlarına. İlk günlerimiz o Habeşistan hicreti gibiydi. Daha sonra oturumlarımızı aldıktan sonra 2018 Mart'tan itibaren oturumlar gelmeye başladı. O zaman da sanki Medine'deki hicret günleri gibi geldi. Herkesin görebileceği yere bir şey yazacak olsaydınız ne yazmak isterdiniz? Yani her şeyi gören Allah var. Her şeyi bilen Allah var. Allah sonumuzu hayır eylesin. Hayatınızda böyle düstur yaptığınız, yani kulağınıza küpe yaptığınız bir güzel söz veya güzel bir hatıra, güzel bir olay var mı? Yani iyilik yap, denize at. Samik bilmezse Halik bilir. Herkese elinden geldiği kadar ben nasıl iyilik yaparım? Bunu düşünmek lazım. İyilikten maraz doğar derler. Yani o iyilikten büyük bir maraz da doğdu. Ama hala iyilik mi diyorsunuz? Ki bizim yaptığımız iyilikler karşılığında dünyada beklediğimiz şeyler değil de o iyilik yapılan iyilikler. Yani iyilik yaptıysak biz onu insanlardan beklemiyoruz ki her şeyi Cenab-ı Hak'tan bekliyoruz. Son olarak ne demek istersiniz? Yurt dışına çıkmış olan arkadaşlar orada mutlaka hayata tutunsunlar. Bir yerden başlasınlar. Bir iş yaparken başka bir işe kapı açılabiliyor. Bugünler geçecek. Bizler şu anda çocuklarımızın geleceği için daha çok çalışıyoruz. Hiçbir arkadaş da kendi bulunduğu ortamda umutsuzluğa kapılıp elini eteğini çekmesin. Kendi çocuklarının ilerideki gelecekleri için şeyler yapsınlar.